YouTube'da her gün 1 milyar saatten fazla video içeriği izleniyor. Oyunlardan sohbetlere, çeşitli film ve dizi konularından akla gelebilecek her türlü konuya kadar her video aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sunuluyor. YouTube her ne kadar politikalara değer veren bir platform olsa da günlük yüklenen video sayısı, açılan canlı yayınlar düşünülünce algoritmanın hepsini tespit edip engellemesi bazen zor olabiliyor. Ya da daha da kötüsü engellemek istemiyor olabilir mi? Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çöp yayınlarını hiç duymuş muydunuz? İnsanların YouTube'da canlı yayın açarak izleyicilerden gelen garip ve tuhaf istekleri yerine getirdiği bir yayın akışı. Yayının başlıca amacı izleyicilerin para karşılığında yayıncıya ya da yanındaki kişilere absürt şeyler yaptırmasına yönelik. Evet, bakıldığı zaman bunlar klasik şakalaşmalar gibi gözükebilir. Ama paranın miktarı arttıkça istenenlerin dozu da o derece aşırılığa kaçabiliyor. Örneğin arkadaşının suratına yumruk atması ya da idrarını ona içirmesi gibi şiddet içerikli istekler de yapılabiliyor. Yayının temel amacı bu tarz istekleri yerine getirmek olduğu için de hiçbir yayıncı izleyicilerden gelen istekleri geri çevirmiyor. Bu yayın türü esasında yaygın olarak Rusya'da yapılan ve YouTube'da herkese açık şekilde sunulan bir tür. Hatta gelirinin birçoğunu bu tarz yayınlar üzerinden sağlayan da fazlasıyla yayıncı bulunuyor. Kirill Zayrinov ya da sosyal mecralarda bilinen ismiyle VJ-Link. Kirill sosyal medyadaki yayınlarına ilk olarak Dota oynayarak başladı. YouTube kanalında sürekli olarak canlı yayınlarda ve yüklediği videolarda Dota oynayan ve oynarken de oyuna verdiği tepkilerle bilinen birisiydi. Kirill henüz 6 yaşındayken babasının onu ve annesini terk etmesiyle içe kapanık bir çocukluk geçirdi. Henüz babasının terk etmesinin şokunu atlatamadan küçük kız kardeşinin de ihmaller sonucu kaza geçirerek beyninde kalıcı hasarlar kalması Kirill'i daha fazla yıprattı. Ailesinin zaman içinde tüm ilgisinin de küçük kız kardeşlerine yönelmesiyle Kirill günden güne daha da karanlık bir kişiliğe dönüştü. 2010'lu yıllarda internet ortamına girerek burada bir yer edinmesi onun için oldukça önemli bir gelişme oldu. İnsanların onun canlı yayında Dota oynarken verdiği tepkilere gülmesi ve ilgi göstermesi Kirill'in kendini önemli hissetmesine neden oldu. Yine aynı şekilde yayın yaptığı bir sırada arkadaşıyla yumruk yumruğa kavgaya girişmesi ve dişinin kırılmasıyla Kirill'in yayıncılık hayatı bambaşka bir evreye geçti. İzleyicilerden gelen tepkileri gören Kirill bunun farklı bir yayın türüne evrilebileceğini düşündü ve bunun neticesinde her yayınında arkadaşlarını davet ederek onlarla şiddet içerikli yayınlar yapmaya başladı. İzleyiciler bunun karşılığında Kirill'e para gönderiyorlar ve ne yapması gerektiğini söylüyorlardı. Kirill de hiç çekinmeden bazen arkadaşlarıyla bazen de tek başına izleyicilerin isteğini yerine getiriyordu. Günümüzde çeşitli seks partileri ve kavga partileri içerikli yayınlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Rusya'da oldukça popüler birisi ve TV programlarına dahi çıkıyor. Yayınlarının birçoğunu hem YouTube kanalında hem de Telegram kanalında sergilemeye devam ediyor. Andrei YouTube'da içerik üretmeye ilk olarak annesiyle birlikte başladı. Annesi videolarda önde bir makaleyi okuyor ve Andrei de arkada makalede geçen terimlere verdiği tepkileri sergiliyordu. Genellikle videolarından sonra YouTube'da canlı yayınlar açıyor ve canlı yayınlarda annesiyle birlikte izleyicilerden gelen soruları cevaplıyorlardı. Başlarda küçük bir kitleye hitap eden masumane yayınlar zaman ilerledikçe oldukça farklı bir hal aldı. Zamanla izleyicilerin Andrei'ye gönderdiği bağışların miktarı artmaya ve istekleri de daha fazla cinsel ve şiddet içerikli olmaya başladı. İlk zamanda gelen istekler annesinin kafasında yumurta kırması ya da yayında üzerine alkol dökmesi gibi şeyler olurken bağış miktarı arttıkça da istekler farklı yönlere evrildi. Andrei gelen bağışların ve isteklerin üzerine ise kanal konseptini değiştirerek tıpkı Kirill gibi içeriklere yöneldi.
Yayının başlangıcı standart bir içki masası eşliğinde başlıyor. Ardından gelen bağışlara göre annesi üzerinden çeşitli gösteriler yapıyordu. Yayında yaptıkları çoğu zaman şiddet eğilimli gösteriler olsa da bazen annesiyle öpüşmesini ya da annesinin yanındaki arkadaşıyla öpüşmesini isteyenler bile oluyordu. Andrei de bağışlar geldiği sürece bunu hiçbir zaman sorun etmedi ve tüm bunları YouTube platformunda herkese açık yayınlarda gerçekleştirdi. Valentin ilk olarak çeşitli yayıncıların yayınlarına misafir konuk olarak katıldı. Maddi durumu iyiydi ve oldukça özgür bir yaşam sürüyordu. Valentin neredeyse tüm yayıncıların yayınına katılan ve her seferinde çeşitli şiddet içerikli isteklere maruz kalan birisiydi. Misafir olarak katıldığı ve daha sonralarında grubun bir parçası olduğu, günün 24 saati alkol ve uyuşturucu barındıran yayınlarda ün kazandı. Ancak daha sonrasında grubun dağılmasıyla Rusya'nın çeşitli çöp yayınları yapan içerik üreticilerinin yayınlarına katılmaya başladı. Shikila ismiyle yayın yapan bir kullanıcı Valentin'i uzun bir zaman boyunca yayınlarında barındırdı ve bu yayınlar harici de kendisini evinde köle olarak tuttu. Yayınlarda genel olarak Shikila'nın ya da arkadaşlarının Valentin'e çeşitli işkenceler yapması isteniyordu. Diri diri gömülmesinden dayak atılmasına kadar tüm şiddet içerikli gösteriler YouTube'da izleyicilere açık olarak gösteriliyordu. Stas Reshetnikov yayıncı ismiyle Rifley yaşananlardan ötürü Valentin'i Shikila'nın elinden kurtardı. Valentin'i başlarda kendi yayınında normal şekilde misafir etti ve onunla sohbetler etti. Ancak daha sonrasında Stas da tıpkı Shikila gibi ona çeşitli işkenceler yapmaya başladı. Bazen cinsel içerikli istekler geliyor, bazense şiddet içerikli istekler oluyordu. Ne Valentin ne de Stas bu gelen istekleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Stas'ın yayıncılık hayatının bitmesiyle de Valentin tekrardan Shikila'nın yayınlarında boy göstermeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken Valentin zaman zaman yayınlarda izleyicilere yalvararak kimliğine ve tüm eşyalarına el konulduğunu ve polisi aramalarını istiyor. Panik yapan ve başına kötü bir şey gelmesinden korkan izleyiciler polisi eve yönlendirdiklerinde ise polislere kendi isteğiyle orada olduğunu söyleyip onları geri gönderiyor. Herkes tarafından bilinen bir durumsa Valentin'in zihinsel problemlerinin olduğu ve yayında kendisine yapılanların iyi ya da kötü olduğunu ayırt edememesi. Ancak ne izleyiciler ne de yayıncılar bunu hiçbir zaman umursamıyor ve ona yapılan tüm işkenceler YouTube'da herkese açık şekilde gösteriliyor. Bu zamana kadar anlatılan herkes yayında bu denli şiddet ve cinsel içerikli gösteriler ortaya koysa da belki de en fecisi ve kötü sonla biteni Stas Reshetnikov'a ait. Stas ya da yayıncı adıyla Rifley 30 yaşında sürekli olarak arkadaşlarıyla çöp yayınları konseptini yapan birisiydi. Kız arkadaşıyla birlikte Moskova'daki evinde neredeyse her gün düzenli olarak yayınlar açıyordu. Yayınların genelinde bir misafir konuk ediliyor ve izleyicilerden gelen istekler doğrultusunda ona işkenceler yapılıyordu. Kimi zaman kalabalık şekilde yayınlar yapıyorlar ve bu yayınlarda bir kişiyi seçerek onun üzerinde izleyicilerin gönderdikleri bağış miktarlarına göre şiddet içerikli eylemler uyguluyorlardı. Ancak Stas'ın 2 Aralık gecesi gerçekleştirdiği yayın hiç bilmese de trajik bir sonla bitecek ve ondan sonra da hayatı bambaşka bir şekilde ilerleyecekti. 2 Aralık 2020 gecesinde Stas, kız arkadaşı ve evlerinde kalan ortak arkadaşları bir yayın başlattı. Yayın klasik şekilde alkol alınarak ve chat'tekilerle sohbet edilerek ilerledi. Stas ve kız arkadaşı çoğu yayınlarında olduğu gibi bu yayınlarında da alkolün dozunu fazla kaçırınca aralarında tartışmalar başladı. Kız arkadaşı Valentina birkaç ay önceki yayında hamile olduğunu söylemiş ve izleyicilere karnının şişkinliğini göstermişti. Stas her ne kadar kız arkadaşının hamile olduğunu bilse de zaman zaman yayınlarda onu kışkırtmaya yönelik şiddet dolu davranışlar göstermeyi bırakmadı. Üstelik izleyicilerin de Stas'ın yaptıklarına destek verir şekilde bağış yapmaları, onun cesaretlenmesini ve şiddetin dozunu arttırmasına yol açıyordu. Yine aynı şekilde o gün Valentina alkolün de etkisiyle Stas'la yayında kavga etmeye başladı. Stas'tan yayın boyunca kendisi üzerinden şaka yapmamasını ve rahat bırakmasını istese de izleyicilerden gelen istekler doğrultusunda şiddet içerikli gösteriler yapmaya başlayınca Valentina kendisini koruma amaçlı eline bir bıçak aldı. Yanlarındaki arkadaşları her ne kadar ayırmaya çalışsa da gittikçe kızışan kavgadan sonra Valentina yayından ayrılmak istedi. Ancak Stas bunu istemediğini kamera arkasında ona vurarak gösterdi. Hemen ardından izleyicilerden biri Stas'tan ceza olarak Valentina'yı
Valentina'yı iç çamaşırlarıyla kalacak şekilde soyup balkona kapatmasını istedi. Bunun için de Stas'a $1000 bağış gönderdi. Yayın birkaç saat ilerledikten sonra ise Stas Valentina'nın cezasını bitirdiğini söyleyerek kız arkadaşını balkondan almaya gitti. İşte geri dönülemez olan olaylar zinciri de tam da burada başladı. Stas kız arkadaşını balkondan çıkardığında kız cansız bir şekilde duruyordu. Önce birkaç kez kalp masajı ve suni teneffüs yapmayı denedi ancak tepki alamayınca kız arkadaşının şaka yaptığını düşünerek yayınına devam etti. Daha sonra izleyicilerin tepki göstermesi üzerine onu koltuğa yatırıp ambulans aradı. Tüm bunlar olduğu sırada ise canlı yayın yapmaya devam etti. Üstelik yaptığı canlı yayında YouTube tarafından hiçbir şekilde engellenmedi ya da zarar görmedi. Ambulans geldiğinde ekipler kızın durumunu kontrol ettikten sonra yaklaşık 45 dakika boyunca Stas'la konuştular. Ekipler kızın öldüğünü ve polisin geleceğini söyledikten sonra ise Stas yayını sonlandırdı. İlk başta ölüm nedeni saatlerce soğukta kalmasından dolayı hipotermi olarak düşünüldü. Ancak genç kızın otopsisinde yapılan incelemelerde ölüm nedeninin başına aldığı darbeler olduğu öğrenildi. Ve Stas Reshetnikov, kız arkadaşını öldürme suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sahip olduğu YouTube kanalı ise politikalara aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Ancak kanal kapatılsa da YouTube kullanıcıları ve aileler bu tarz şiddet ve cinsel eğilimli içeriklerin YouTube'da herkese açık şekilde yer almasından ve hiçbir şekilde müdahale edilmemesinden dolayı fazlasıyla şikayetçi durumda. Para uğruna ortaya konan bu içerikler hala daha YouTube'da aktif şekilde gösteriliyor. Valentina Grigoryeva ise popüler olan bu içerik türünün yalnızca bilinen bir kurbanı.